Diş sıkma, bruksizm sadece çene problemi midir yoksa bütünsel yaklaşılması gereken bir durum mudur? Sebepleri nelerdir? Koruyucu tedavi olmadan botoks tedavisini biz klinikte uygulamıyoruz Hı zaten. hı. Dişlerin yüzeylerinde aşınmaların olması, yanak içlerinde izler, dil kenarlarında izler. Bunlardan 2-3 tanesini gördüğünde hastalar mutlaka bir diş hekimine başvurmalı. Dental uyku hastalıkları hangileridir? O burundaki problem düzeltilse bile Evet. o hasta ağız solunumu yapmaya alışıyor. Yani burun solunumu yapamıyor. Ağız solunumu alışkanlığı devam ettiği sürece de horlama devam ediyor. Bütün vücudu etkileyen gerçekten çok ciddi bir sorun. Oksijen seviyesinin düşüyor olması bütün sistemik rahatsızlıklara temel oluşturuyor. İyi uyumayan insanlar, iyi uyuyan insanlara göre daha çok ağrı hissediyorlar. Bu da bir gerçek. Herkese merhaba. Bugün klinik sohbetlerde çok değerli bir konuğum var. Diş hekimi İzel Kazak. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. İzel hocam aynı zamanda benim de tedavimi yaptı. Benim biraz böyle ufak bir horlama problemim vardı. Orada bir lazer ve plakla Evet. olayı bayağı azalttık. Teşekkür ediyoruz bunun için ayrıca. Bugün şimdi konuşacağımız bazı konular var ama önce sizi bir tanıyalım. Tamam. İzel Kazak, ben diş hekimiyim. Daha çok dental uyku hastalıkları üzerine çalışıyorum. Bruksizm, diş sıkma, horlama ve apne tedavileri. Baba mesleğim. Uzun zamandır beraber çalıştığımız güzel bir düzenimiz var. Aynı zamanda nefes terapisi eğitmeniyim. Bugün burada olmak çok güzel. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi alanınız çok güzel. Hani bu alanda çalışan çok fazla diş hekimi var mı? Ben çünkü sizi duydum bir. Sizden Evet. Aslında yurt dışında çok yaygın diş hekimlerinin bu alanda aktif çalışması ama Türkiye'de çok yaygın değil. Yani sadece bu işi yapan diş hekimi sayısı oldukça az. Evet. Bugün konularımız içinde diş sıkma problemleri var. Burada fizyoterapi ile diş hekimi işbirliğini soracağım. Bir de tabii ki horlama, gece uyku problemleri. Bunlar da özellikle önemli konular. Evet. Horlama problemleri insanların aile hayatını bile etkileyebiliyor. Odalardan kovulabiliyorlar. Doğru, Değil mi? Öyle yataklar ayrılıyor. Yataklar ayrılabiliyor. Sonra problemler başlıyor. Evet, yalnız başlamadan önce bu nefes terapisi de eğitmeni oldum dediniz. Nefes terapi eğitmeni oldum dediniz. Nefesle birçok hastalığın aslında nefes terapisiyle semptomlarını azaltabiliyoruz. Özellikle kronik ağrılı hastalarda. Siz de sanırım bunu fark ettiğiniz için en çok nerelerde kullanıyorsunuz onu? Aslında uyku hastalıklarının genelinde kullanılıyor. Bununla beraber dental fobisi, diş hekimi fobisi olan hastalarda da sıklıkla kullanılıyor. Ya bu noktada Doğu tıbbıyla Batı tıbbını çok iyi ayırıp doğru yerde doğru tıp faydasını kullanmak önemli aslında. Nefes terapisi de oldukça hem uyku hastalıklarında hem de dental fobisi olanlarda olan hastalarda etkili. Peki geri dönüşler nasıl oluyor? Mesela nefes terapisi uyguladığınız hastayla uygulamadığınız hasta arasında ne farklar oluyor? Çok daha hızlı yol alıyoruz aslında. Burada hastanın kooperasyonu da çok önemli bizimle. Yani buna inanması ve düzenli uygulaması, bunu bir ritüel haline getirmesi çok önemli. Çok iyi sonuçlar alıyoruz bu noktada. Çok güzel. Evet, ilk konumuzda başlayalım o zaman. Evet. Diş sıkma. Yani bruksizm, yani diş sıkma sadece çene problemi midir yoksa bütünsel yaklaşılması gereken bir durum mudur? Sebepleri nelerdir? Nasıl tedavi yöntemleriniz var? Bizler nerede devreye giriyoruz fizyoterapistler olarak? Fizyoterapistlerin yeri çok kıymetli. Aslında bütünsel olarak yaklaşmak gerekiyor. Çok yaygın. Gelen hastaların çoğunda bu durum var. Bende de var. İnanılmaz yaygın. Başta aslında kas üstünde başlayan bir alışkanlık bu, geceleri başlayan. Daha sonra gündüz de sıkma olarak devam ediyor ve ilerleyen durumlarda eklem problemleri de izliyor, seyrediyor. Bu noktada ileri eklem problemi olan hastalarda zaten mutlaka fizyoterapi destekleri gerekiyor. Biz de klinikte lazer tedavilerinden yararlanıyoruz ama burada düzenli seanslara, fizyoterapi seanslarına ihtiyaç var. Onun dışında kasta, kas üstünde bir problem varsa, bir asimetri görünüyorsa ya da kasta çok ciddi hipertrofi varsa, kas çok gelişmişse belli durumlarda botokstan destek alabiliyoruz. Eskisi gibi tabii ki her gelen hastada botoks yapma durumu yok. Ama gerekli noktalarda botokstan faydalanıyoruz. Gece plağı, splint, çene, eklem kaslarını ve eklemi sabitlemek burada çok önem taşıyor.
Bu plakları yapıp sonra da düzenli her ay kontrollerini yapmak çok önemli. Burada iyi bir recall sistemiyle hastayı düzenli görmek gerekiyor. Onun dışında da lazer ve fizyoterapi seansları çok kıymetli bu noktada. Çünkü sadece eklem kas problemi değil, yani temporomandibüler eklem ve masseter kası problemi değil. Masseterden temporale, boyun kasına, hatta bel ağrılarına kadar ilerliyor. Sizin en iyi bildiğiniz Evet, zincirleme. hep konuştuğumuz problemler. Bu diş sıkan kişiler genelde mesela bize de geldiklerinde fibromiyalji hastasıysa, kronik baş ağrısı hastasıysa ya da boyun düzleşmesi rahatsızlığı varsa ya da boyun ağrısıyla geldiyse diş sıkıyor musunuz diye sorduğumda %99'u hayır diyor. Sonra eldivenleri takıp kaslara baktığımda işte arkada pterygoidler Evet. ve burada masseterlere dokunduğumuzda inanılmaz bir ağrı hissediyorlar. Bu onların dişlerinin kasların ne kadar gergin olduğunu bize gösteriyor ve çoğu kişi farkında değil. Bu anlattığınız tedavi programlarında da benim gibi tembellik yapıp plağı geç kullananlar da oluyor. O plağı işte kullanmadıkları zaman tedavinin bir aşamasını eksik yapmış oluyorlar ve o zaman faydalı olmuyor. Botoks konusunda çok fazla böyle, bazıları da böyle artık işi estetik olarak da güzel Evet. gözüktüğü için hep masseter botoksu yaptırıyorlar ama benim tabii aldığım eğitimlerde şöyle bir şey söylemişlerdi. Size de soralım. Massetere botoks yapıldığında eğer aynı anda koruyucu tedavi yapmazsak işte plaktır ya da fizyoterapidir, egzersizdir ve postür eğitimi çok önemli burada. Çünkü diş sıkan kişilerde baş öndeyken daha çok sıkma var ama başı düzelttiğimizde daha az diş sıktıklarını görüyoruz. O zaman arkadaki pterygoidler, masseter zayıf olduğu için arkadaki çiğneme kasları daha aktif hale geliyor. Normalde çok Evet. aktif değil ve onlar çok güçleniyor. Sonra botoksun etkisi geçtiğinde eğer tedavi edilmediyse bölge Evet. daha çok diş sıkıyor mu? Öyle bir şey oluyor mu? Kesinlikle öyle. Pterygoid laterale direkt etkisi oluyor, içeriye etkisi oluyor, eklemlere daha çok yük biniyor. Koruyucu tedavi olmadan botoks tedavisini biz klinikte uygulamıyoruz zaten. Orta ve uzun vadede çok yanlış yapılmaması gerekiyor. Ama kısa vadede ağrım geçti, botoks yaptırdım, çok iyi geldi gibi hasta dönüşleri oluyor ama orta ve uzun vadede tekrar rahatsızlık hissiyle geri geliyorlar. Evet, o zaman diş sıkan kişilere de stres yönetimi de yine diş sıkmayı etkiliyor diye düşünüyoruz. Ülkede de bazen üzücü bir olay olduğunda ya da kendi hayatımızda bir gerginlik yaşadığımızda da bir anda çene ağrısıyla uyanabiliyoruz ya da dişlerimizi Evet. sıktığımızı. Tetikliyor, stres tetikliyor. Evet. Mesela ben dernek başkanı olduğumda bu kadar beklemiyordum stres olacağımı. İlk bir ay yemek yerken çenem acıdı mesela. Stresten. Çünkü 70 bin fizyoterapist, sürekli birileri mesajlar, Büyük bir DM'ler, sorumluluk. mailler, işte eleştirenler, övenler. Evet. Bizim orada bir kitlenme yaşadık yani açıkçası. Bunun stresin ne kadar etkilediğini ben deprem zamanında fark ettim. O zaman da yine çene problemi yaşadım. Peki diş sıktığını bir kişi evde anlaması için mesela biz fizyoterapistlerin kullandığı bir test var. Tree-knuckle testi dediğimiz, şöyle üç parmağı ağzınıza almaya deneyin. Mesela ben yapamıyorum. Her programda Evet. söylüyorum ama kendimi de bir türlü fizyoterapiye aldıramadım. Boş kalamadığı için arkadaşlarım. Evet. Orada mesela bu Tree-knuckle testi dışında başka hangi belirtiler vardır? Bunu da gösterelim bu arada. Bakın yapamıyorum. Biraz açılmış ama. Daha iyi. Evet, iki Önceki parmaktı videoya bu. göre Evet, daha evet. iyi durumdasınız. 2 parmaktı. Bu 3'e çıktı. Tabii İzel Hanım bana lazer yaptı. Şöyle, sabah kalktığında eğer hastaların başında, boyun bölgesinde artık kronikleşmiş devamlı bir ağrı varsa, kulak çınlaması çok önemli bir belirti. KBB doktorları da kulak çınlaması olan hastaları ekleme artık yönlendiriyorlar. Çok daha bilinç kazanıldı bu konuda. Onun dışında eklemden ses gelmesi, açarken, kapatırken bazı durumlarda ses gelmesi, ağrı, ya bunların hepsi aslında bir belirti. Dişlerin yüzeylerinde aşınmaların olması, yanak içlerinde izler, dil kenarlarında izler. Bunlardan 2-3 tanesini gördüğünde hastalar mutlaka bir diş hekimine başvurmalı. Zaten çok ızdırap verici bir ağrısı oluyor genellikle ama önemli olan şey aslında bu kadar ilerlemeden teşhis edilmesi. O zaman tedavi çok daha kolay oluyor. Çünkü eklem bölgeleri tedavi edilmesi zor bölgeler. İlerledikten sonra problem.
O yüzden erken teşhis burada önemli. Dişlerini kıranlar var diş Evet, sıkmaktan. evet, Plak yapıyorsun, plaklarını kıranlar var. aynen öyle. Orada ne eksik yapılıyor? Mesela plakla ilgili mi bir sıkıntı var? Hastayla ilgili mi bir sıkıntı var? Yani o diş kırma nasıl oluyor? Şöyle, bu arada ben de dişimin ucunu kırmıştım üniversite zamanında. Bayağı stresliydi o Çok zaman ya. stresli bir dönemdi gerçekten. Şimdi dişini kıran dolguyu da kırar. O yüzden bu problemi kontrol altına almak önemli. Orada iyi bir plak yapmak tek başına önem taşımıyor. Hastanın onu her gün düzenli takması önemli. Özellikle ilk zamanlarda, ilk aylarda düzenli kontrollere gitmesi. Burada koopere bir çalışmayla, işte fizyoterapi desteğiyle çok iyi sonuçlar alınabilir ama o kırma gücünü aslında yakalamadan önce, o noktaya gelmeden önce teşhis edilirse çok daha iyi olur hastalar için. Peki. Diğer konumuz horlama, uyku hastalıkları. Evet. Önce dental uyku hastalıklarında ne tip rahatsızlıklara bakıyorsunuz? Hastaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bana bir cihaz verdiniz uykumu ölçmek için. Evet. Onunla uyumak bayağı zordu ama yani. Öyle mi? Yani onunla uyuyabilmek için şöyle yaptım. İyice yorduğum bir gün oldu bu. Çünkü takıyorsunuz ya, ben normalde bileklikle bile uyuyamam. Evet. Yani her yerimde bir şeyler var, parmağımda bir şey var. Evet. Öyle yattım ama gene de hafif bir cihazdı. O kadar da Ya sizinki Holter'den portatifti. daha kolay, Evet. daha rahat. Bir de onun alternatifi aslında bir hastanede uyku merkezinde uyumak. O yüzden hastalar çok ilgi gösteriyor. Hatta farklı hekimler de bana hasta yönlendiriyor bununla, poligrafi cihazıyla uyusun hastalar diye. Ama tabii ki bir şeyle uyumak sempatik değil. Yani Evet. olabilecek en iyisi diyebiliriz. Ama güzel, yani ölçtü sonuçta ve orada siz bir analiz yaptınız. Evet. Ona göre de tedaviye başladınız. Evet, hangi uyku hastalıkları, dental uyku hastalıkları hangileridir kısaca? Şöyle, bizim ilgilendiğimiz horlama, horlamanın biraz daha ilerisi apne olan hastalarda da belli bir dereceye kadar biz tedavi uygulayabiliyoruz. Bir de bunun bir ilerisinde gerçekten ileri apne problemi olan hastalarda CPAP kullanmak istemeyen, BiPAP yani solunum cihazı kullanmak istemeyen başka bir çözüm üretilememiş hastalar var. Biz de biliyoruz ki bu hastaların solunum cihazı kullanması gerekiyor uyku testini yaptığımızda ama kullanmak istemiyor. O noktada da hiçbir şey yapmamaktansa biz hastayı daha iyi hale getirmeyi aslında uygun görüyoruz. Başlangıç horlama problemi olanlar, işte başlangıç ve orta apne düzeyinde olan hastalarda zaten başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama daha ileri apnesi olan hastalarda da eğer diğer tedavi yöntemleri uygun değilse, bizim de beraber çalıştığımız solunum cihazı şirketleri var, uygun değilse eğer biz klinikte şu anki halinden daha iyi hale getirmeyi hedefleyecek tedaviler yine de uyguluyoruz gerekli bilgileri vererek. Mesela bende ne bulmuştunuz ilk baktığınızda? Çünkü bir fotoğraf var. O Evet. fotoğrafta neredeyse nefes alamıyorum. Evet. İkinci fotoğrafta, yani tedavilerden sonra bayağı orası açılmış gözüküyordu. Onları da yansıtırız burada. Evet, Tedavi yayın. sırasında görüntülerimiz de var. Evet, hepsini yansıtalım. Evet, onu bir açıklar mısınız? Şöyle, hasta geldiğinde biz ilk önce bir klinik muayene yapıyoruz. Klinik muayenede yumuşak dokularının durumunun belli bir sınıflandırması var. Ona göre değerlendiriyoruz. Ne kadar kapalı? Yani aslında bu problem hava yolunda yumuşak dokuların hava yolunu kapatmasıyla beraber oranın tıkanması. Bu tıkanmaya da apne diyoruz. Bunun bir saat içinde kaç kere gerçekleştiği ve ne sıklıkla gerçekleştiğini değerlendirerek. Klinik muayenede baktığımızda hava yolunu tıkayan ne var orada? İşte yumuşak dokular ne kadar sarkmış? Bunu derecelendiriyoruz. Sonra ikinci aşamada uyku testi veriyoruz. Yani bizim vereceğimiz cihazla da olabilir. Daha önce yaptırdığı bir uyku testi de olabilir. Orada solunum markerlarını değerlendiriyoruz. Satürasyonu ne kadar düşmüş, ortalama satürasyonu ne kadar, işte apne var mı? Hipapne dediğimiz oksijen seviyesinin çok düşmesiyle daha sonra toparlaması, bu siklus ne kadar yaşanıyor? Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Ne tür bir apne var? Bu hastayı biz tedavi edebilir miyiz, yoksa bir KBB'den ya da nörolojiden destek Onu almamız soracaktım. gerekiyor Hani mu? diğer branşlarla iletişiminiz nasıl bu Tabii konuda ki diye. çok önemli, çok Evet. önemli. Eğer gerekiyorsa bir arada bir çalışma sistemi içine giriyoruz. Gerekmiyorsa, bu bizim klinikte çözebileceğimiz bir şeyse de iki farklı tedavi yöntemimiz var. Birincisi lazer tedavileri. Lazer tedavisiyle biz dokudaki kolajenleri aktive ederek, size de yaptığımız gibi dokuyu sıkılaştırıyoruz, gençleştiriyoruz, aslında hava yolu açılıyor. Hasta kendini daha iyi hissediyor. Sabah kalktığında o ağız kuruluğu, rahatsızlık hissi, tıkanma hissi, bunlar azalıyor ya da belli durumlarda geçiyor.
İkinci olarak da eğer ileri bir apne problemi varsa, orta ileri, o zaman da biz bir aparey yapıyoruz, bir plak yapıyoruz. Bu plakla beraber de hava yolu genişliyor, rahatlıyor. Bir konumlandırma yapıyoruz, çene konumlandırması ve Çeneyi biraz öne alıyor anladığım çeneyi öne kadarıyla. alıyor. Benimki öyle Evet, sanıyorum değil mi? sizinki Sabit öyle. tutuyor çünkü. Evet, evet. Dişler arasındaki mesafeyi arttırıyoruz. Yumuşak dokuları çeken kasları aktive Evet. ediyoruz. Bu şekilde iyi sonuçlar elde ediyoruz. Evet, peki benimki ilk başta tabii burada yansıtırız biz, siz bize Evet, evet. gönderirsiniz. Tabii. İlk başta kapalıydı. Sonra 3 seans lazer yaptık. Evet. Ve değişim nasıldı? Değişim gayet iyi oldu. Zaten birinci seansta hemen seans sırasında da o rahatlama hissediliyor hasta tarafından. En önemlisi bu. Öncesini ve sonrasını her seansta fotoğrafını çektiğimizde de bariz bir şekilde ne kadar açıldığı belli oluyor. Daha sonra tabii ki ikinci seansa kadar doku kendini tekrar serbest bırakıyor. İkinci seansı yapıyoruz. Doku tekrar kendini topladıktan sonra ara vermeden hemen 2 hafta sonra 3. seansı yapıyoruz. Bu da idame seansı oluyor. Evet. Gayet iyi sonuçlar elde ediyoruz. 6 ayda bir takip etmek gerekiyor. Sizin son durumları da resimlerini yansıtırız. Evet, evet, çok ben memnunum açıkçası. Güzel de oldu. Düzenli geldiniz ama siz. O da Evet, çok önemli. aksatmadım. Hiç aksatmadınız. Plağımı da güzel kullanacağım inşallah. Ondan Evet. sonra tekrar kontrole geleceğiz. Evet. Şimdi bu horlama olayı tabii uyku apnesi çok korkutucu bir şey. Çünkü sanırım bende de o testlerde Var. çıkmıştı değil mi? Evet. Nasıldı bilmiyorum ama yani kaç saniye. İleri değil. Daha Çok ileri değil ama başlangıç. başlangıç seviyesinde bir uyku apnem Evet. Evet. vardı. Bu özellikle insanlar biliyorsunuz gece uyurken kalp krizi falan geçirebiliyorlar. İşte beyin kanaması yaşayabiliyorlar. Apne eğer izleyenler varsa izleyicilerimiz, eşlerinizin böyle uyurken ara ara nefesinin kesildiğini hissediyorsanız, korkuyoruz bazen de çiftler, işte ya nefes almıyor diyor, dinlemeye çalışıyor. Onu hissediyorsanız eğer hemen bir uzmandan destek alın bu konuda. Çünkü uyku apnesi riskleri çok fazla değil mi? Bütün vücudu etkileyen gerçekten çok ciddi bir sorun. Oksijen seviyesinin düşüyor olması bütün sistemik rahatsızlıklara temel oluşturuyor. Gelen hastaların anamnezin, yani sağlıkla ilgili bilgilerini doldurdukları formda çoğunda tansiyon var, kalp problemleri var. Ve biz tedavi uyguladıktan sonra çok daha rahatlıyorlar. Bu genel olarak düzeltilmesi gereken oksijen seviyesinin yukarıya çekilmesiyle beraber hastanın kendini iyi hissetmesi ve toparlanmasıyla hasta kendisi pozitif dönüşlerde bulunuyor. Eşleri getiriyor çoğunlukla hastaları. Alın bunu Benim susturun. eşim horluyor, işte Evet. rahat uyuyamıyoruz diye, ama tedavinin sonunda hastalar da iyi ki bunu yaptırmışım ve gerçekten rahatladım diye geri dönüşlerde bulunuyorlar. Evet, burada uyku kalitesi aslında bizim alanla ilgili de iyi uyumayan insanların üzerinde yapılan araştırmalarda, özellikle fibromiyalji hastalarının üzerinde birçok araştırma var. Kronik ağrılı kişiler Evet. diyelim. Çoğunda uyku problemi görülüyor. Çoğunda işte bahsettiğimiz diş sıkma problemleri, uyku apneleri. Ve bu hastalar genelde şunu söylüyor: birçok tedavi deniyorum, iyileşmiyorum diyorlar, ama aslında orada bütünsel tedavinin içine bunlar da biz tavsiye ediyoruz hastalarımıza. Çok önemli. Bu horlamayla ilgili birçok ünlü de geliyor size. Evet. İsimlerini burada vermeyeceğiz tabii ama yani bu konuda birçok insan dertli anladığım kadarıyla. Evet. Gerçi ben şeyi de duymuştum. Brad Pitt miydi ya? Çok horluyor diye ayrı yatan. Tom Cruise. Tom Cruise muydu? Ha, Tom Cruise çok horluyormuş. Onu mesela tedavi Evet. etsek. Bana da bir hastam söylemişti. Tom Cruise bile horluyormuş. Benim horlamam normal Evet, diye. eşleri şikayetçiydi Evet. ondan yani. Ama o hakikaten yani bu tarz insanlar neden tedavi olmuyor? Mesela Amerika'da yaşıyor. Her şey elinin altında. Bu arada Amerika'da bu benim uyguladığım Night Lace tedavisi çok yaygın. Evet. Çok daha pahalı. Amerika'dan da bana çok hasta geliyor ama çok yaygın, biliniyor mesela. Night Türkiye'de Lace. Night Lace tedavisi. Evet. Night Lace. Ha, Evet. Lazer. Lazerin Ha, lace. lazerin lace. Tamam. Night Lace. Bu tabii birçok yuvayı da sıkıntıya sokan bir durum değil mi? Evet. Şimdi horluyor diye yanındaki eşi uyuyamıyor. Bu sefer o uykusuz kalıyor. Ya da uyuyor diye uyandırıldığı için bu sefer adam diyor ki niye beni Sinirleniyor. uyandırıyorsun? Genelde bu erkekler oluyor sanırım horlayan taraf. Kadınlarda pek görülüyor mu? Ben bu işin kadın erkeği var mı? Bunu çok merak ediyorum. Horlamanın Çok horlayan kadın da var. var mı? Var. Peki onların horlaması fizyolojik bir şeyden dolayı mı oluyor? Buralarda et mi oluyor, ne bileyim. Deviyasyon da çok. Etkili oluyor. Benim bir tanıdığım mesela çok horluyordu. İşte KBB'ye gitti.
Dedi ki işte ameliyat yapılacak. Ameliyat oldu, yine horluyor. Çünkü şöyle, o burundaki problem düzeltilse bile Evet. o hasta ağız solunumu yapmaya alışıyor. Yani burun solunumu yapamıyor. Ağız solunumu alışkanlığı devam ettiği sürece de horlama devam ediyor. Plak o yüzden mi peki? Plak e, çünkü ağzı kapatıyor, bana verdiğiniz ağzımı açamıyorum. Ağzı kapatıyor ama bir de orada daha böyle miyofonksiyonel çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani biraz egzersiz çalışmaları yapılması gerekiyor ki doğru alışkanlık kazanılabilsin. Bu hastalarda genellikle zaten bütünsel kas iskelet problemleri de görülüyor. Zaten bizim tabii manuel terapi açısından baktığımızda da diz sıkma başladığında boynun pozisyonunu etkileyen atlas üzerinde bir baskı oluşabiliyor. Bu baskıdan dolayı atlasın pozisyonu değiştiği için hafif öne doğru bu şekilde boyun geldiği için alt taraf C2 C7 arası düzleşmeye gidiyor. Boyun düzleşmesi olan birçok hastada diz sıkma problemi çıkıyor. Orada yumurta tavuk tavuk yumurta muhabbeti Evet. aslında hangisinden dolayı hangisi oldu. Ve postür önemli bizim açımızdan. Ve yine dediğiniz gibi diz sıkan kişilere baktığımda sakrumda, kuyruk sokumunda da problemleri çıkıyor. Yine pelvik taban kasları da gergin çıkıyor. Ve fibromiyalji hastaları, kronik ağrılı hastalar izliyorsa tedavide sadece fizik tedavi alıyorsanız ya da sadece bir bölgeye yoğunlaşıyorsanız o yüzden iyileşmiyorsunuz. Burada birçok uzmanın birlikte değerlendirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ben mesela çok uzun zamandır kontrol altında olan bir diş sıkma hastasıyım aslında ama geçen geldiğinizde siz beni tedavi ettiniz. Evet. Sol tarafımda bir problem vardı. Aslında bu da onun etkisiyle olduğunu düşünüyorum ben. Evet, sol atlas Evet. problemi vardı. İşte biz birbirimizi böyle tedavi ediyoruz. Kellerin merhemi yok, kendilerine süremiyorlar. Birbirimizi tedavi ediyoruz. Bu şekilde. Gayet güzel. Peki son olarak eklemek istediğiniz bu konularla alakalı tavsiyeler, diş sıkan kişilere, horlayan kişilere, uyku apnesi olan kişilere bitirmeden önce? Şöyle, horlama daha önce normal kabul edilen, işte birinin saçı kahverengi, diğerinin gözü yeşil, ben de horluyorum, bu benim özelliğim diye kabul edilebilen bir durumdu. Artık çok daha bilinçli hastalar ama bu konuda gerçekten horladığını düşünen, bilen ya da bir tanığı olan varsa apneye kadar ilerlemeden, daha ileri problemler olmadan bir uzmana danışmaları çok büyük önem taşıyor. Çünkü bu problem ilerlediği zaman çözümü de o kadar zorlaşabiliyor. Bu konuyla ilgili bir bilinç yaratmak isterim aslında. Diş sıkma çok daha bilinen, diş sıkma problemleri çok daha önemsenen problemler ama horlama tarafıyla ilgili de bu katkıyı yapmış olayım. Evet, bir de şöyle bir söylem var. Erkeğim ben horlarım. Erkek Evet. horlar. Öyle bir şey yok yani, değil mi? Evet, öyle bir şey yok. Gerçi ben horlamayan erkek de görmedim ama öyle de bir şey var. Horlamayan erkek de yok yani. Askere gittik Doğru. yani. Kaç kişiyle aynı odada yattık. Uyuyamıyordum ben geceleri. Hepsi horluyordu. Ben de kendim için söyleyeyim. Ben bazen kendi horlamama uyanıyordum. Artık uyanmıyorum kendim. Kendi horlamama. Uyku kalitesi de çok önemli. İyi uyumayan insan birçok fonksiyonunda bozuluyor. Özellikle kronik ağrı açısından baktığımda Evet. ağrılarını daha çok hissediyor. İyi uyumayan insanlar, iyi uyuyan insanlara göre daha çok ağrı hissediyorlar. Bu da bir gerçek. Teşekkür ediyoruz. Ben Güzel hocam. teşekkür ederim. Güzel, gene ağırlamak isteriz başka Keyifli bir konularda. sohbetti. Ben de çok isterim. Evet, klinik sohbetlerde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sevgili diş hekimi İzel Kazak'la beraber. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.